bu işi hobi olarak yani geçmişten geleceğe bir bağ olarak üzerime vazife aldığımı düşünüyorum. Ok ve yay satın almaya çıktım. Piyasaya araştırdım, soruşturdum. Fakat aradığımı bulamadım. Yani karşıma çıkan oklar, karşıma çıkan yaylar hepsi geleneksel değil. Bugün günümüze ait olan olimpik yaylar ya da İngiliz uzun yayları olduğu için beni hiçbir şekilde tatmin etmedi. Araştırmalarım sonucunda işte bu işin içerisine girdim. Ben bunu yapabileceğimi düşündüm. El becerim biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu işin içerisine girdim ve işte yaklaşık 6 senelik bir süreç. Bu süreç içerisinde bozdum, yaptım, kırdım, döktüm, kestim ve 6 sene sonunda evet yaptığım yaylar oldu. 150'ye yakın yay kırdım, yay bozdum. 6 seneden sonra artık yay yapabilmeye başladım. Yani Allah rahmet eylesin, Osmanlı'daki ustalarımız, dedelerimiz ya da Türk dedelerimiz çıkıp gelse önce beni bu sopalarla döveceklerini düşünüyorum ve sonra gözlerimden öpeceklerini düşünüyorum. Çünkü ustasız yaklaşık 12 sene içerisinde kaybolan bir kültürü, yok olan bir kültürü şu an çalışır ve atış yapabilir vaziyete getirmiş olmak benim için kazançların en büyüğüdür, gururun en büyüğüdür diyebilirim. İlk bu işe başladığımda evet literatürü ya da kaynakları çok araştırdım. Çok kısıtlı kaynaklar vardı elimizde. Fakat gene internetin faydaları bu araştırmalarıma çok ciddi fayda sağladı. Bir sürü belgelere ulaştık, bir sürü kaynaklara ulaştık. Dolayısıyla işte Risale var. Osmanlı'dan kalan bir belge bugün elimizde olan ve Ünsal Yücel'in yapmış olduğu Türk Okçuluğu diye bir kitap var. Bu iki kitabı yaladık yuttuk. Dolayısıyla ama tabii bu bilgiler belli bir yere kadar bizi ulaştırıyor. Bu bilgilerin içerisinde manda boynuzuna rastladık. Ok yay yapımı ile ilgili manda boynuzuna rastladık. Mersin balığı damağına rastladık. Büyükbaş hayvanların tendonlarına, aşil tendonlarına rastladık. Dolayısıyla bu tendonlarla yapılan tutkallar karşımıza çıktı derken bir sürü bir serüvenle karşılaştık. Ve çok tuhaf, çok enteresan. Bunlardan bir tanesi, zincirin halkalarından bir tanesi bozuk ya da olmazsa bu yay olmuyor. Böyle de bir durum var. Çok ciddi, sıkıntılı bir süreç. Malzeme sıkıntısı çok büyük. Malzeme sıkıntısını aştıktan sonraki aşama bunları birleştirebilme aşaması, kompozit hale getirebilme aşaması bu çok çok daha başka bir sıkıntı. Kompoziti yaptıktan sonra hareket ettirebilmek. Bu kompoziti, bu farklı maddeleri birbirinden özellik olarak hiç benzemeyen malzemeleri aynı hareketi yaptırabilme özelliği işte bize Türk yayının maharetini, Türk yayının özelliğini ortaya çıkartıyor. Çok ciddi paralar harcadım yani. Kazancımın büyük bölümünü bu iş için harcadım. Pişman mıyım? Hiç pişman değilim. Çok mutluyum. Evet, yani bugünün parasıyla 200 binin üzerinde bir rakama tekabül eder desem yeri var. Bu işi kazanç olarak mı düşünüyorsun dersen hayır. Kazanç olarak düşünmüyorum. Çünkü bu benim için artık bir yaşam tarzı, bir zevk, bir keyif ve geçmişten gelen kültürü gelecek nesile aktarabilmenin vermiş olduğu zevk, vermiş olduğu gurur bana getireceği maddiyattan, getireceği paradan çok daha büyük keyif veriyor desem daha doğru olur. Şu geleneksel yayın artık insanların ya da gençlerimizin yani ben evet geçmişten gelen kültürü sırtıma aldım, yükü yeterince taşıdığımı yani daha da taşıyacağım ama artık evet bu yükü paylaşmam gerektiğini düşünüyorum çünkü daha çok kişinin bunu bilip daha çok gencimize, ileriye nesillere aktarmasını gerektiğini düşünüyorum. Bu işe başladığım zaman bir müddet delirdiğim gözünden bana baktılar, delirdiğimi düşündüler. Hatta ben bile kendim bazen öyle düşündüm. Çünkü olmayan bir şeyin peşinde koşuyorum ve nasıl yapacağımı da bilmediğim bir şeydi bu. Yani insanlar bana işte sen çocuk musun ok ve yayla uğraşıyorsun ya da sen ya manyak mısın? Olmayan bir şeyle, günümüzün silahı olmayan bir şeyle uğraşıyorsun gibi bir tepkiyle karşılaştım ama aldırış etmedim. Yoluma devam ettim. İyi ki de devam etmişim. Şu an beni o gün hani deli gözüyle bakanlar veyahut da ne bileyim küçümseyenler bugün benim bu pozisyonda, bu konumda olduğumu gördüklerinde gerçekten ayrı bir şaşkınlık ortaya çıkıyor. Bu da benim için çok keyif verici bir durum. Şöyle söyleyeyim, evet bir yay ustası için ok yapımı çok kolay. Genel olarak ok yapımı çok zor çünkü Osmanlı okları endamlı oklardır. Dolayısıyla bu endamı verebilmek, endamın hesabını yapmak zordur. Fakat bu hesapları bildikten sonra iyi bir usta için bir okun yapımı maksimum yarım saat gibi söyleyeyim. Arap yayları ile Türk yayları birbirine çok yakın özellikler gösterirler ama yapısal olarak farklılıklar vardır. İkisi de refleks çalışır. Bizim yaylarımızın özelliği refleks olması. Yani ileri C formunda olan bir yayımız şu şekilde. C formunda olan bir yayımız kurulduğunda
tam tersi refleks verecektir bize. Bizim yayımıza yaylığı katan, Türk yaylığını katan özelliklerden en büyüğü işte bu refleks olmasıdır. Bu refleksi sağlayan özellik nedir? Manda boynuzu ve tendondur. Bizim yayımız Allah rahmet eylesin toz koparan İskender 840 metreye bayrağı dikti ve biz dünya olarak hala o bayrağa bakıyoruz ne zaman ulaşacağız diye. Avrupalıların en uzun menzil rekoru ise 240 metreyi geçememişlerdir longbow'larla. Yani biz savaş sahasına girerken savaşı bitiren bir milletiz. Savaşı sanata dönüştürme tarafta. Yani bizim savaşlarımızı bu zaten bitirmiş savaş sahasına girerken. En büyük özelliğimiz bu. Atış serbest. Atış serbest. 4 yıldır geleneksel okçuluk yapıyorum. Lisede başladım. Üniversiteye geldiğimde de böyle bir kulüp olduğunu gördüm ve devam etmek istedim. Bu alanda da ilerliyorum. 2 okçuluk türünde denedim. Modern okçuluğa kalırsa onun da teknik açıdan daha ağır basıyor modern okçuluk. Ama geleneksele bakıldığında hissiyat olarak da daha iyi geldiği için gelenekselden devam etmek istedim. Aynı zamanda tarih açısından da çok fazla merakım olduğu için gelenekselden devam ettim. Kerem Hoca'yı tanıdığım için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu alanda da hani, gerek bize ekipman sağlıyor, yardımcı oluyor, eğitim veriyor. Kendisine çok teşekkür ederiz.